Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Günlük his yüklemeleri ve şifa çalışmalarını bu gruptan yapıp paylaşıyoruz. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün hayrın olsun. Hemen başlayalım. Aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada? Şu an hayatlarında neler oluyor? Evet, Dare kartı geldi. Dare ile başladık. Şimdi gündemler düzeltiyorum. Şu anki durum ne? Hayatlarında ne yaşıyorlar dediğimizde aslında yorucu bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Şimdi Dare kartı maddi ve manevi olarak güvenmememiz gereken kişiler ve durumlardan bize bahseder. Şimdi öncelikle aralarında çok yüksek bir enerji varmış gibi hissediliyor olabilir. Ki burada tutku enerjisi de olabilir. Yani sadece cinsel olarak birbirlerine çekildikleri bir sürecin içerisinde olabilirler. Özellikle partner için, partner durumu için dinliyorsanız eğer. Ya da dışarıdan böyle görünen bir enerji içerisinde olabilirler. Yani birbirlerine karşı çok tutkuları, aşkları varmış gibi yansıtıyor olabilirler. Ama şimdi burada baktığımızda iki tarafın aslında ciddi bir tasa enerjisinde, kaygının içerisinde olduklarını, Kılıç Beşlisi'yle beraber kendileriyle savaş içerisinde olduklarını, birbirleriyle savaş içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Şimdi öyle bir enerji var ki iki tarafta aslında iki tarafta birbirine hiç güvenmeyen bir enerjide, sürekli aynı döngülerin içerisinden geçmiş olabilirler. Ciddi bir kaygı durumu var ve sürekli birbirlerini eleştirerek her konuda ya da bazı konularda böyle arkadan kurullarını kastıkları bir sürecin içerisinde olabilirler. Takıldım, konuşamadım. Zor bir enerjileri var. Çünkü burada iki tarafında maskeleri takıp birbirlerinin yüzüne harika, mutlu yüz, süper görüntüsü verirken arkadan da birbirlerinin arkasından da iş çevirdikleri bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Ciddi bir savaş var aslında aralarında. Ne kadar her şey harikaymış gibi yansıtmaya çalışsalar da iki tarafta birbirini ciddi şekilde zorlayan bir enerji oluşturuyor. Şimdi ve burada öyle bir şey ki, şimdi bakın bu kart tezahür gücüne bağlantıya geçtiler. Buradaki daha çok yaşanan durumu şöyle söyleyebilirim. Şu alandaki yaşanan durumu o kadar ciddi bir kaygı durumu içerisindeler ki. Şimdi bir tarafta kaybetme korkusu olabilir. Diğer tarafta kandırılma korkusu olabilir. Bu alandan çıkmak isteyen kişi çıkamamaktan korkuyor olabilir. Yani buradaki korkuları tezahür ettirdikleri durum hayatlarına olay olarak akıyor. Her zaman olduğu gibi neyi düşünürsek, enerjimizi ne tarafa akıtırsak, neyi tezahür ettirirsek hayatımıza bunu davet etmiş oluruz. Burada da böyle bir enerji var ve bu kişiler sürekli aynı döngülerin içerisinden geçen, bazen birbirlerine maddi zararlar veren, bazen manevi zararlar veren ama hala da bir şeyleri düzeltebilir miyiz? Kendi çıkarları adına çabaladıkları bir sürecin içerisindeler diyebiliriz. Ciddi bir güvensizlik var. Ama buradaki güvensizlik çok çok yüksek bir güvensizlik. Çünkü iki tarafta aslında neyin olup bittiğini çok iyi biliyor ama bilmiyormuş gibi yapmaya çalışıyor. Zor bir enerjileri var.
Şimdi aklınızdaki kişinin size karşı amacı ne? Buna bakalım. Pansatör geldi. Büyük hayaller, yüzleşmek, tılsım sakızlısı. Şimdi aranızda çok ciddi sorunlar var gibi görünüyor olabilir. Sorunlar da olabilir ama şimdi bu noktada kendi iş hayatında statüsel ya da parasal olarak bazı sorunları olabilir aklınızdaki kişinin. Özellikle de şu an üçüncü kişiyle durma, beraberliği devam ettirme durumu birazcık da bu tür kazançlardan kaynaklı diyebiliriz. Şimdi burada sizin çok böyle sorunları büyüten bir enerjiniz olduğunu size yansıtıyor olabilir. Kendi kaygıları da çok yüksek. Buradaki amacı ne dediğimizde baktığımızda aslında sizinle yüzleşme isteği içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Sizin burada çok ciddi şekilde sorun olarak adlandırdığınız durumlar her neyse bunu net bir şekilde aktarmak, anlatmak, bu konuda yüzleşmek istediği bir durumun içerisinde. Şimdi tılsım sekizlisine baktığımızda ustalaşmaktır. Bir alanda ustalaşıp o bilgiyi artırmaktır, çabalamaktır, artık eyleme geçmektir. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Şimdi bu kart bize der ki farklılığını kabul et. Şimdi sen farklısın, karşındaki kişi farklı. Birbirinizden çok farklı karakterlerde olabilirsiniz. Birbirinizin hayata bakışı, yani ikinizin de hayata bakışı çok farklı olabilir. Örneğin sizin için statü ya da parasal durumlar ikinci planda gelirken aklınızdaki kişi için gerçek bir ilişki için önce parasal ve parasal maddi durumlar ya da statüsel durumların çok iyi olması gerektiğine dair bir inancı olabilir. Şimdi burada birbirinizden çok farklı olduğunuzu bize aktarıyor. Aklınızdaki kişi diyor ki yani evet farklıyız. Benim maddiyat önceliğim ama ben beraber olabilmemiz için maddiyatın güçlü olmasını istiyorum. O yüzden çabalıyorum. Yani sen benim şu anki çabamı anlamıyorsun. Çünkü sen benden farklısın. Ama ben bu yolu tercih ediyorum dedi bir durumun içerisinde. Ancak burada şöyle bir iç rahatlığı var. Ses harfleri söyleyemiyormuşum, dikkat edeyim. İç rahatlığı var. Şimdi burada aklınızdaki kişinin amacı diyor ki aslında ya tamam bak şu an sorun olarak görüyorsun ama ben seninle yüzleştiğimde, ben seninle konuştuğumda, ben sana bilgi aktardığımda, işte neyi neden yaptığımı sen anladığında zaten bu sorunların göründüğü kadar büyük sorunlar olmadığını anlayacaksın da bir durum var. Amacı sizinle yüzleşerek aradaki sorunların çözülmesi diyebiliriz ama buradaki çözüm genel bakış açısı şöyle aslında. Aklınızdaki kişi diyor ki senle biz aynı değiliz. O yüzden burada hani evet sen haklıymışsın demeyeceksin bana bir yüzleşmeden sonra ama tamam senin de önceliğin buysa bu diyebilirsin de bir durum var. Umarım burayı anlatabildim. Şimdi üçüncü kişiye karşı amacı ne? Buna bakalım. Bakın kılıç edilse hicap, ara vermek, dağ, aldatmaca. Bakın o kadar net geliyor ki kartlar aslında. Ya şunu söyleyebilirsiniz. Evet burada işte sürekli aşağı yukarı hep aynı enerjiler geliyor. Aynı durumlar geliyor. İşte yani tam olarak şeyini hatırlamıyorum ama şu üçlü durumlarda genellikle gelen enerji, üçüncü kişiye karşı olan enerji daha çok kendi çıkarları için aklınızdaki kişinin zaman kazanmaya çalıştığı, bir şeyleri oturtmaya çalıştığı enerjiler geliyor. Ama işte değişmiyor ya da böyle devam ediyor. Şimdi burada herkes kendi hayat sınavını veriyor. Burada doğrudur, yanlıştır olarak da değerlendirmemek gerekiyor, yargılamamak gerekiyor. Örneğin karşınızdaki kişinin sınavı paraysa, parayla ilgili sınanması gerekiyorsa, karması varsa bu karmayı verecek. Ki böyle bir karması olan kişinin paraya karşı ya da başka şeylere karşı zaafının olması ya da o alanda sizden farklı düşünüyor olması çok çok normal. O yüzden harekete geçip geçmemesi, o sınavı verip vermemesi sizin düşündüğünüz kadar kolay olmayabilir. Aslına bakarsanız işte bu yargılama dememizdeki durum da bu. Biz kendi hayat tecrübemiz, doğduğumuz andan itibaren hatta annemizin karnına düştüğümüz
andan itibaren kendi hayat yolculuğumuzda edindiğimiz tecrübeler, duygu birikimleri, işte travmalar, iyi ya da kötü duygular ya da nasıl diyeyim zorlayıcı duygular ya da hayatımızı güzelleştiren duygular, yok saydığımız duygular başta olmak üzere bir sürü durumun içerisinden çıkıyoruz ve yaşadığımız durumları da tanımlamalar yapıyoruz. Ama şimdi siz örneğin 2 kez maddi olarak işte diyelim ki iflas edildi. Daha sonrasında ikinciden sonra iflas ettikten sonra öyle bir kalktınız ki tüm derslerinizi aldınız ve maddi olarak çok rahatsınız diyelim. Harika. Ama hiç iflas etmeyen biri için baktığınızda, şimdi siz 2 kez bu durumu yaşadınız diyelim. Oradan da dönüşün olduğunu, çok rahat bir şekilde ayağa kalkıp hayata devam etmek zorunda olduğunuzu, hatta daha güçlü bir şekilde devam ettiğinizi bilirsiniz. Ama karşınızdaki kişi bunu hiç yaşamadıysa, ilk düşüşünde buradan çıkamam artık, buradan dönüş yok, ben bittim dedi enerjilere geçer ve o kişinin daha önce bu tecrübeyi biliyormuş gibi ya da buradan çıkmak için neler yapması gerektiğini siz kendiniz bildiğiniz için onun da aynı adımları atmasını beklersiniz. Ama o bilmiyor. Bilmiyorum burayı anlatabildim mi? Neden bu kadar uzun burayı anlatıyorum? Yargılamak, yargıladığımız şey hayatımıza geliyor. Çok net bir matematik var. Acıdığımız, yargıladığımız şeylerle yargılanıyoruz, sınanıyoruz. O yüzden yargılamamamız adına belki başka bir bakış açısı getirerek, farklı bir düşünceyle bu alanı daha kolay buradan az çok öğrenebiliriz niyetiyle. Bunu anlatabildim mi? Bazen hiç anlatamıyor gibi hissediyorum. Devam edelim. Şimdi ya dediğim gibi yani buradaki enerjiler baktığınızda aynı. Evet tamam sen bu enerjidesin çık artık buradan diyor olabilirsiniz. Sürekli aynı enerjiler geliyor diyebilirsiniz ama çıkması o kadar kolay olmayabilir. Şimdi dediğim gibi aldatmaca kartı burada ciddi bir maske taktığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Karşı tarafı çok fazla duygularını göstermek istemiyor ki anlıyor aslında karşı taraf çok net bir şekilde. Şimdi bu kart yeniden başlama kartıdır, doğum kartıdır. Yeni bir hayattan bahseder bize. Bazen de derin aşktan da bahseder. Şimdi burada şöyle bir enerji söyleyebilirim. Karşısındaki kişiye, üçüncü kişiye karşı çok ciddi şekilde aşk, sevgi duyuyormuş gibi davranıyor olabilir. Ya da yeni bir başlangıç için adım attık ya da izin veriyorum işte yeniden başlayalım, çabalayacağım dediği bir süreç yansıtıyor olabilir. Ama çok net bir şekilde aklınızdaki kişinin buradaki amacı şu an bu alandan çıkmak, yeni başlangıçlar yapmakla ilgili bir ara vermesi gerekiyor. Bir kendini toparlaması gerekiyor. Bu yüzden de karşıdaki kişiyle bu ara verme şöyle, savaşmayı kestim, tamam ben ateşkes ilan ettim dediği bir enerjinin içerisinde geçiyor diyebiliriz. Ama diğer taraftan da aslında burada bulunmak istemiyor. Bulunduğu durumdan utanç duymak, bulunduğu durumdan kurtulma isteğidir hicap. Şimdi burada arkadan işler çevirerek, yalanlarla, dolanlarla bu alandan çıkmak adına çözüm arayışı içerisinde diyebiliriz. Kandırıyor. Şimdi devam edelim. Siz aklınızdaki kişiyle ilgili neyi bilmelisiniz? Buna bakalım. Ariman geldi. Bastırılmış duygular. Yüzeyin altında göremiyorum. Şimdi biraz önce söylediğimiz şeyler aslında ciddi şekilde bastırılmış duyguları var. Görünenin ardında çok ciddi farklı gelişen durumlar var. En azından böyle amaçları var. Aklınızdaki kişinin diyebiliriz ne kadar burayı devam ettirebilir. Orası tartışılır ama bakın bu kart da der ki kendini saklamaktan vazgeç. Duygularını bastırıyor. Genel olarak ne hissettiğini ya da nasıl bir hareket edeceğini, nasıl bir yol izleyeceğini daha doğrusu göstermek istemeyen bir enerji içerisinde ciddi bir aydınlanma ve olgunlaşma süreci içerisinde. İçerisinde bulunduğu durum onun en derin korkularıyla, en derin duygularıyla yüzleşmesine sebep oluyor. Tutkuları, arzuları var.
Ancak burada bunlarla da sınanıyor olabilir tabii ki. Şu an yaşadığı durum o tutku ve arzularını yaşamasına engel oluyor. Ve burada ciddi şekilde hayatında önceliğin ne olması gerektiği, hangi alanı değiştirip dönüştürmesi gerektiği ile ilgili bir dönüşüm içerisinde. Ve denekası samimi ilişkiler kurma isteği, samimi ilişkiler için adım atmaktan bahseder bize. Aslında gerçek manada istediği gerçekten samimi bir şekilde başlangıç yapmak diyebilirim. Çok da güzel bir destedir. Yıldız tohumu olarak geçiyor olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel bir deste. Şimdi aklınızdaki kişi sizinle ilgili hangi adım atacak, buna bakalım. Geçmişin izleri, pişmanlık, kitap, tılsım prensi, madde dünyası. Evet, geçmişte takılı kaldığı bir durumun içerisinde diyebiliriz aslında aklınızdaki kişi için. Burada işte sınavlarını verme aşamasında olan bir aklınızdaki kişi var. Şimdi burada genel olarak bir kurtarılmayı bekleyen bir enerji olarak geliyor aslında. Şöyle söyleyebilirim. Geçmişten beri hep sürekli onun için bir şeyler yapılmış olabilir. Sürekli kurtarıcı beklemiş olabilir. Ve sınandığı durumlar var. Şimdi bu alan içerisinde artık kurtarıcının kendisi olduğunu fark ettiği bir sürecin içerisine girecek. Bu kart der ki kurtarıcı aramayı bırak, sensin o kurtarıcı. Şimdi burada artık doğru seçimler yapması gerektiğinin farkına vardı ve artık seçimlerini daha böyle dikkatli yaptığı bir sürece doğru adım atacak. Yaşadığı aydınlanmalarla beraber, ki ben burada biraz şunu da hissettim. Parasal olarak da toparlandıktan sonra, çünkü bu da var. Parasal olarak da toparlanarak artık bu alanda kendi iyi hissettiğinde çözülemeyen sorunların çözülmesi adına adımlar atacağı bir sürecin içerisinde olacak. Size bir teklifle gelecek diyebiliriz Tılsım Prensi. Ancak burada şunu söyleyeyim. Tılsımlar bizde çok uzun vadeli süreçlerden bahseder. En güvenilir kartlardan, yani element olarak en güven teması vardır, daha doğrusu öyle söyleyelim. Ve buradaki enerji biraz ağır işler ama gerçekten sağlam ve güvenilir şekilde gelmek ister kişi ya da gelir. Burada artık çözülemeyen sorunların çözülmesiyle ilgili eyleme geçtiği, harekete geçtiği bir sürecin içerisinde olacak ama doğru adımlarla bir lider olarak karşınıza çıkacak. İşte o liderlik onun bakış açısına göre birazcık parasal bir liderlik de olabilir. Sistem neyi bilmenizi istiyor, buna bakalım. Ego, gurur, kıskançlık, anahtar, terk etmek, merak ve yıldız kartı. Yani şöyle söyleyebilirim açıkçası. Burada birazcık böyle terk etme korkunuzla yüzleşmeniz gereken bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Yani şöyle, buraya normalde bir kart daha alırdım ama bu kart aslında bize der ki masumiyetten ve zeki, başarılı ruhlardan, altın çocuklardan bahseder. Birazcık yıldız kartıyla beraber hissettirdiği şu oldu. Yıldız karmalardan bahseder bize. Şimdi bu sürecin içerisinde bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri karmik bir durumun içerisinde olduğunuz. Birçoğunuz için en azından bunu söyleyebilirim. Ama en net söyleyeceğim şey şu. Terk etmek kartıyla beraber terk edilme korkunuz olabilir, yalnız kalma korkunuz olabilir. Ama daha baskın enerji ailenizde, atalarınızda terk edilen ya da terk etmiş bir ata olabilir. Ve sizin de artık burada terk edildiyse bu atayı onurlandırmak, terk ettiyse ya da terk edildiyse hiç fark etmiyor. Her türlü onurlandırmak gerekiyor da yanlış oldu cümle. Burada artık o kişinin varlığını görmek, kabul etmek, onurlandırmak ve artık bu alandan çıkmak. Bu duygu bana ait değil diyerek bu alandan çıkmanız gerektiği, bu karmanın artık tamamlanması gerektiğini söyleyebiliriz. Buraya çok dikkat etmenizi naçizane tavsiye ederim. Burası çünkü çok kıymetli bir alan. Böyle bir durumun içerisindeyseniz eğer, başta kendiniz olmak üzere hem atalarınız hem de geçmiş kuşaktakiler ve gelecek kuşaktakilere çok büyük katkılarınız olur. Hem de kendi hayatınıza da. O yüzden bu alanı es geçmeyin derim. Özellikle
kendi yaşadığınız döngüler, herhangi bir akrabanızda varsa ya da benzer durumlar yaşanmışsa bu alanın şifalandırılması gerekir. Değersizlik duygunuz olabilir. Buraya dikkat etmekte fayda var. Gurur ve kıskançlık kartı geldi. Genel olarak çözüm olarak şunu söyleyebilirim size: merak. Birazcık araştırma ve merak enerjinizi ortaya çıkararak buradaki o bulunması gereken enerjiyi ortaya çıkarıp o çözüme ulaşabilirsiniz. Biraz böyle gizli gizli araştırmalar yapmak çok büyük katkı sağlayacak diyebilirim. Şimdi sistem size ne mesaj verir? Şaman kartları bize ne söyler? Kutsal Dağ kartı geldi. Ters geldi. Ve bize şifa mesajını veriyor. Diyor ki Kutsal Dağ kartı ortaya çıktığında harekete geçmenin zamanı geldiğini gösterir. Kararsızlıklarınızın sizi caydırmasına ve tutsak etmesine izin vermeyin. Bu zorlukların üstesinden atlama zamanı. Dağın tepesinde hiçbir engel yoktur. Oradan yalnızca net bir şekilde yeryüzünün güzelliğini görebiliriz. Kutsal Dağa tırmanmak için doğru yürüyüş botu ve kamp malzemesi almak için alışverişe çıkmanıza gerek yoktur. Zaten ihtiyacınız olan tüm teçhizata sahipsiniz. Gerçek engeller uyuşukluk, üşengeçlik ve tembellikti. Asıl bunların üstesinden gelin dedi. Aldık, kabul ettik, harekete geçin diyor size. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.